Daha önce okuduğun kitapları birkaç gün sonrasında tamamen unuttuğunu hiç fark ettin mi? Ya da çok heyecanlı başladığın bir kitabı tamamladıktan sonra sadece ismini hatırladığın oldu mu? Eğer cevabın evetse bu video tam sana göre. Ve bu videodan sonrasında beynini daha fazla çalıştırıp tam bir hafıza deposuna dönüştürmek ister misin? Öncelikle şunu kabul edelim. Bu çoğumuzun yaşadığı bir problem ve gerçekten bu problemde yalnız değiliz. Belki bu biraz seni iyi hissettirebilir yalnız olmadığını bilmek. Ancak bu bir kader değil, değiştirilebilir ve öğrenilip geliştirilebilir. Bugün sana bu videoda okuduklarını nasıl daha kalıcı hale getirebileceğini öğreteceğim. Beynini daha verimli çalıştırmak, okuduklarını hatırlamak ve ihtiyaç anında bunları kullanabilmek gerçekten senin yaşamına fark attıracak önemli şeylerden bir tanesi olacak. Hazırsan başlayalım. Öncelikle sorunun temeline inip okuduklarımızı neden unutuyoruz ya da hafızamızda kalıcı bir şekilde yer edinemiyor? Gel biraz buna bakalım. Beyin aslında çok pragmatik bir organ ve kullanılmayan bilgileri gereksiz görüp temizleme eğiliminde olan bir organ. Yani kendi kendini temizliyor. Bu durum tabii ki de evrimsel bir avantaj. Çünkü düşünsene hiçbir şeyi de unutmadığını. Ne kadar kötü olacak. Yaşam o zaman gerçekten çekilmez bir hale gelir miydi senin içinde? Acı ve tatlı hiçbir şeyi unutmadığını. Gerçekten çok kötü hissettirdi değil mi şu an düşüncesi bile? O yüzden unutmak da bazen çok güzel bir şey. Bunu da es geçmeyelim. Ama dediğim gibi bu evrimsel bir avantajdır. Çünkü beyin sadece işlevsel olarak gerekli gördüğü şeyleri hafızasında saklar. Tabii bu bir avantaj olmasına rağmen aynı zamanda da okuduklarımızı aynı hızda unutma noktasında da bize bir dezavantaj olarak da yaşamımıza etki eder. Bir diğer yandan bakarsak da okuma alışkanlıklarımızın yanlışlığı da bizim bu unutma ya da işte okuduktan sonra hatırlamama noktasında kendimizi bulmamızı sağlar. Birincisi mesela metne sadece göz gezdirmek. Yani metnin içine girmeden şöyle bir göz gezdirip okuduğumuzu hissetmek ya da okuduğumuz noktasında kendimizi gerçekten geliştirememek. İkincisi dış çevreden gelen uyaranlar. Düşünsene kitabı okumaya başlıyorsun, ding telefondan sinyal geliyor. Kitabı okumaya başlıyorsun, o anda işte televizyonda açık olan bir dizide ding bir sahne geliyor ve bütün her şeyin büyüsü bozuluyor. Üçüncüsü de doğru teknikleri bilmiyorsan eğer çok hızlı okumaya çalışmak, sindirmeden, metni sindirmeye odaklanmamak. Bizim okuduğumuz şeyleri unutmamız için kendi yaptığımız hatalar. Ve okuduğumuz şeyleri kalıcı hafızamıza kaydetmemizi engelleyecek önemli engeller diyebilirim sana. Evet, gel bakalım hadi biraz bunu nasıl aşacağımızdan bahsedelim. Birincisi beynini aktif hale getir okurken. Soracağın küçük sorular beynini çalıştırmanı sağlayacak ve o okuduğun metne daha iyi odaklanıp beyninin sindirmesini sağlayacak aktif hale getirerek. Mesela okuduğun bir şeyde bu neden önemli diye kendine bir soru sor. Tam o anda okurken kendinle tartış. Ya da bu bilgi benim için neyi ifade ediyor? Ya da bunu hayatımda nerede kullanabilirim? Bu üç kilit soru o anda tam okurken kendine soracağım bu üç kilit soruyla kalıcı hafızana daha kolaylıkla kaydedebilir olacaksın. Unutma ki içsel diyaloglar kalıcı hafızayı güçlendirmede tahmin edemeyeceğin kadar etkili. Bir diğer adım farklı duyuları da işin içine katmak. Mesela metni sesli okumak. Sesli okumaya başladığında aynı zamanda işitme duyunu da bunun içine katmış olursun ve iki farklı ya da üç farklı duyuyla kendini o kitabın içine ya da okuduğun metne vermeye başlarsın. Tabii bunun yanında yapabiliyorsan dokunsal hafıza, notlar almak, işte ne bileyim bir kitabı okurken yanında kağıt kalemle gez demiyorum ama mesela bir kalemle kitabın üstünü çizmek, önemli gördüğün yerlere kitabın üstünde notlar almak senin aynı zamanda dokunsallığını da devreye alacağı için böylelikle kalıcı hafızaya çok daha güzel bir etkide bulunacaktır. Ya da yapabiliyorsan mesela o okuduğun kitapta çeşitli kokularla ilgili ya da koku duyunu harekete geçirecek küçük nüanslar varsa aynı kokuyu duyduğunda o bilgiyi hatırlama olasılığın daha çok yükselecektir. O yüzden çeşitli duyularını da kitabı okurken ya da o metni okurken işin içine katmaya çalış. Bir diğer adım hikayeleştirme. Beynimiz hikayelere bayılır. Hatta senin için bak burada kartlara bırakıyorum. Hikaye anlatıcılığı ile ilgili çok güzel bir eğitim serisi de hazırlamıştım. O 4 videoyu da seyretmeni tavsiye ediyorum. Beynimiz gerçekten hikayelere bayılır. Ve hikayeler unutma 10 binlerce yıldır asla unutulmuyor. Efsaneler, mitler, hikayeler, nükteler, birçok farklı şey hayatımızda her zaman yer ediyor. O yüzden hikayeleştirerek okuduğun zamanda ya da okuduğun bir şeyi zihninde hikayeleştirdiğinde de yine
kalıcı hafızaya kaydetme olasılığını çok daha yukarı çekiyorsun. Mesela tarihsel bir olayı öğreniyorsan bunu bir film senaryosu gibi düşünebilirsin. Zihninde o senaryoyu canlandırıp o senaryoyu yaşayabilirsin. Ya da işinle ilgili bir şey okuyorsundur. O anda böyle 2-3 tane farklı karakter yarat ve o yarattığın karakterlerin birbirleri içindeki çatışmalara odaklan okuduğun şey üzerinden. Böylelikle o yarattığın senaryo zaten senin yarattığın bir şey olduğu için zihninde kalıcı hafızanda yer edecektir. Bu yöntemle düz bir metni ya da düz bir okuduğun şeyi zihninde çok daha uzun süre saklayabilirsin. Yani bir şeyleri hikayeleştirerek de öğrenebilirsin. Ve bir diğer adım farklı perspektiflerden okuma. Burada soracağım bazı sorular var. Mesela yazar burada gerçekten tarafsız mıydı diyebilirsin okuduğun metne göre. Belki siyasi bir içerik okuyorsun, belki bir haber metni okuyorsun ya da işte bir köşe yazısı okuyorsun ya da belki bir kitap okuyorsun. Onun içinde yazar burada gerçekten tarafsız mıydı diye kendi içinde bir muhakeme yap. Çok küçük böyle 1-2 dakikalık şeylerden bahsediyorum okurken. Böylelikle o bilgi zihninde kalıcı hafızaya daha güçlü bir şekilde yer edecektir. Ya da o kitapta okuduğun bu fikre tamamen karşı birisinin alacağı tavır ne olurdu diye zihninde düşünmeye çalış. Yani farklı perspektifleri de işin içine katarak kendi iç muhasebenle, iç sesini dinleyerek öğrendiğin şeyleri daha kalıcı hale getirebilirsin. Fiziksel hareketlerle öğrenme. Mesela okuduğun bir kitaptan sonrasında küçük bir yürüyüşe çık ve o yürüyüşte o kitapta etkilendiğin yerleri düşünmeye çalış. Aynı zamanda hem bedenin çalışırken hem zihninin çalıştığı şeylerde daha güçlü öğrenirsin. Hatta şey vardır ya hani böyle yürürken aklına bir şeyler gelir. Hatta hepimiz biliriz işte tuvaletteyken aklına bir şeyler gelir. Zihnin çalıştığı, bedenin ve zihnin aynı anda çalıştığı aktivitelerde aklına çok daha farklı şeyler gelebilir. Yaratıcı yönün ortaya çıkabilir. Öğrendiğin bir şeyi de daha kalıcı hale getirebilirsin bu şekilde. Ve bir diğer adım da öğrenmeyi sosyalleştirmek. En güzel öğrenme yöntemi birilerine anlatmaktır. Öğrendiğin bir bilgiyi paylaşmaktan çekinme. Bir kitapta okuduğun bir şeyi etrafındakilerle paylaş ya da işte yeni bir bilgiyi paylaş ve böylelikle kalıcı hafızanı anlatarak daha güçlü bir hale getirebilirsin. Etrafında seni dinleyecek kimse yoksa sosyal medya grupları üstünden tartışma grupları var. Çeşitli kafelerde tartışma günleri düzenleniyor. Çeşitli kitaplar okunup onun üstüne tartışma günleri düzenleniyor. Hem böylelikle yeni bir sosyal çevre edinirsin, çevreni genişletmeye başlarsın. Hem de okuduklarını daha kalıcı bir şekilde birileriyle paylaşıp tartışarak kalıcı hafızana daha rahatça kaydedebilirsin. Kısacası değerli dostum, okuduklarını unutmak zorunda değilsin. Bu videoda seninle paylaştığım şeylerin birkaç tanesini bile basit bir şekilde hayata geçirebilsen artık okuduklarını kalıcı hafızana daha kolaylıkla kaydedebilir hale geleceksin. Peki sen bunlardan hangisini tercih edeceksin? Hadi gel yorumlarda birlikte tartışalım. Ve videonun eğer burasına kadar geldiysen, bu dakikasına kadar geldiysen birincisi beğenmeyi, ikincisi abone olmayı, üçüncüsü de bildirimleri açmayı unutma. Ve senin gibi okuduklarını unutan çevrendeki insanlarla da bu videoyu paylaş ve böylelikle herkesin kalıcı hafızası çok daha güçlü bir hale gelsin. Unutma, güçlü bir hafıza doğru alışkanlıklarla inşa edilir. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak.